Merhaba Kadınlar Sitesi üyeleri, ben örgü admini Hatice. Bugün sizlerle bayan çeyizlik yeleklerde ve çocuk örgülerinde kullanabileceğimiz güzel ajurlu bir örnek başlayacağız. Buradaki yeleğimizin önü Alize Angora Gold ip ve 3,5 numara şişle örüldü. 44-46 beden bir bayan için örüldü. Örneklerimizi şöyle ayarladık. Örneğin ajurlu kısmında 4 tane ilmeğim var. Burada arada da 3 tane haraşo ilmeğim var. Yani bir örnek 7 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimizi ayarlarken 7 ve katları diye ayarlıyoruz. Buradaki yeleğimizin önünde 11 tane örnek var. Yani 11 çarpı 7 77 ilmek. Ön pat içinde 10 tane ilmek başladım. 87 ilmek olarak yeleğimizin önü başlandı. Buradaki örneği yapacağım ip de Nako'nun rekor ipi ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Buradaki öne 3 tane örnek başlayacağım. Yani 7 çarpı 3 21. 4 tane de ön pat için attım. 25 ilmek olarak başladım. Yeleğimizin alt kısmında istediğimiz kadar haraşo olarak örüyoruz. Örgünün ön yüzünde örnek yapımına başlıyoruz. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Kenarda ön pat için 4 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Ajur örneğine başlıyoruz. İpimizi arkaya attık. Ajur örneğinde 4 tane ilmeğim var. Birinci ve ikinci ilmeği. Şöyle ikisini birlikte düz olarak şişimi taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Yani düz olarak eksiltmem yaptım. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane de artma yaptım. Ajur örneğinde 3. ilmeği düz olarak örüyoruz. Ve 4. ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. Burada bir tane ajur örneğe başladık. Arada 3 ilmek haraşo. İkinci ajur örneği için burada birinci ve ikinci ilmeğimizi ikisini birlikte düz örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum ve dördüncü ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arada 3 ilmek haraşo. Üçüncü örneğe başlıyorum. İpimi arkaya attım yine. Birinci ve ikinci ilmekler. İkisini birlikte düz örerek eksiltmemi yapıyorum. Ördüğüm ipi de sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Ve dördüncü ilmeği de düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde hiç artma, eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Örgünün arka yüzünde 25 tane ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Yine kenardan 4 ilmek haraşo. Ajur örneğine sıra geldi. Birinci ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmek de düz olarak örülüyor. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Üçüncü ve dördüncü ilmeği ikisini birlikte düz örerek eksiltmemi yapıyorum. Arada 3 ilmek haraşo. Yine ajur örneği için birinci ilmek düz, ikinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Üçüncü ve dördüncü ilmek ikisini birlikte düz örerek eksiltme yapıyoruz. Devam ediyoruz. Arada 3 ilmek haraşo. Yine ajur örneği için birinci ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Tam ortada, ajur örneğin tam ortasında ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. Üçüncü ve dördüncü ilmeği ikisini birlikte düz örerek eksiltmemi yaptım. Kenardaki 3 ilmek haraşo. Döndük örgün arka yüzüne. Örgün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Şu ana kadar ajur örneğinde bir tane örnek tamamlanmış oldu.
Şimdi aynı birinci örneğe başlarken yaptığımız gibi yapacağız. Kenarda ön pat için 4 ilmek haraşo yine. Burası aynen haraşo olarak devam edecek yelek bitene kadar. İpimi arkaya attım. Ajur örneğinde 4 tane ilmek var. Birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte örerek eksiltme yapıyorum. Ajur örneğin tam ortasında ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım, artma. Üçüncü ilmeği düz olarak, dördüncü ilmeği de düz olarak örüyoruz. Arada 3 tane haraşo. Yine ajur örneği için birinci ve ikinci ilmek ikisini birlikte düz örerek eksiltme. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık, bir tane artma. Üçüncü ilmek düz ve dördüncü ilmek düz. Arada 3 tane haraşo. Üçüncü ajur örneği için ipimi arkaya attım. Birinci ve ikinci ilmeği düz örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Üçüncü ve dördüncü ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenarda 3 tane haraşo ilmeğim var. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgünün ön yüzüne. Kenarda yine 4 ilmek haraşo. Burasını ön pat olarak ayarladık. Ajur örneğinde birinci ilmek düz, ikinci ilmek düz. Tam ortada ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım, artma. Bu sefer üçüncü ve dördüncü ilmeklerimi birlikte örerek eksiltmemi yapıyorum. Arada 3 tane haraşom var. Yine birinci ilmek düz, ikinci ilmek düz. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Üçüncü ve dördüncü ilmekler. İkisini birlikte düz örerek eksiltme. Şöyle yakından göstereyim ajur örneklerimizi. Örneklerimize bu şekilde devam edeceğiz. Arada 3 tane haraşo. Ajur örneği için birinci ilmek düz, ikinci ilmek düz. Ördüğümüz ipin sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Üçüncü ve dördüncü ilmekler. İkisini birlikte düz örerek eksiltme. Ve 3 tane haraşo. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Döndük örgünün ön yüzüne. Şu ana kadar 2 tane ajur örneği tamamlanmış oldu. Kolay bir örnek yapıyoruz. Yine ön pattan şöyle 4 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Ajur örneğinde 4 tane ilmek var. Birinci örneği yaparken birinci ve ikinci ilmekleri düz olarak örüyoruz ve eksiltmemizi yapıyoruz. Hep ortada artma olacak. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doluyoruz, artmamızı yapıyoruz. Bu sefer üçüncü ilmeği düz, dördüncü ilmeği düz. Örnekler bu şekilde devam ediyor. Ya birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek eksiltme yapıyoruz ya da üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek eksiltme yapıyoruz. Birinci ve ikinci ilmekler birlikte örülüyor. Sonraki sırada üçüncü ve dördüncü ilmekler birlikte örülerek eksiltme yapılıyor. Tam ortada da her zaman artma yapılıyor. Örneklerimize bu şekilde devam ediyoruz. Arada hep 3 tane haraşo ilmeğim var. Yine burada birinci ve ikinci ilmek ikisini birlikte düz ördüm, eksiltme. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım, artma. 3 ilmek, üçüncü ilmek düz ve dördüncü ilmek düz. Arada 3 tane haraşo. Yine ajur örneğinde birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık, artma. Üçüncü ilmek düz ve dördüncü ilmek düz. 3 tane haraşon var kenarda da. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde de tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örnekler hep örgünün ön yüzünde yapılıyor. Şimdi bu şekilde örneklerimize devam edeceğiz.
Abajur örneklerimize bu şekilde devam edebiliriz. Ben şöyle örneklerimi ölçmek istiyorum sizlere. Şöyle 3 tane örneği ölçelim. Hiç ön patı ölçmeden. 3 tane örnek. Bu Alize Angora Gold iple 3,5 numara şişle örüldü. 3 tane örnek 8 santim genişliğinde olmuş. Buradaki alttaki örneği de Nako'nun rekor ipiyle çıkarttık. Yine şöyle ön patı ölçmeden 3 tane örneğimi ölçeyim. Buradaki 3 örnekte 9 santim genişliğinde olmuş. Siz hangi iple yapmak isterseniz o iple 2 tane örnek çıkartın. 14 tane ilmek atın. 2 tane örnek çıkartın. Genişliğini ölçün. Ona göre kaç beden yapacaksanız ona göre ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle yeleğimizin koltuk kısmında göstermek istiyorum sizlere. Yeleğimizin koltuk kısmına gelindiğinde kenarda koltuk için 10 tane ilmek arttırdık ve koltuk için 4 tane örneğimizi burada kestik. Yakadan da 6 sıra ara ile ilmeklerimizi tek tek keserek devam ettik. Omuz kısmına geldiğimizde 4 tane örneğimiz ve kenarlarda 10'ar ilmek haroşamız vardı. Bu şekilde yeleğimizin omuz kısmını tamamladık. Siz sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.